Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Eğer hala abone olmadıysanız hemen abone olun. Çünkü yeni videolarımız yolda. Bugün size 10 tane Netflix dizisi önereceğim. Listeye başlamadan önce birkaç şey söylemek istiyorum. Öncelikle Netflix çok izlenen bir platform. Fakat Netflix'in dışında biliyorsunuz başka platformlar da var. Amazon Prime gibi. Ben onları da çok kullanıyorum. Eğer sizin de başka platformlardan izlediğiniz güzel diziler varsa lütfen aşağıya yorum kısmına bırakın. Ben de izleyeyim, ben de bakayım. İkinci söylemek istediğim şey de çok popüler olan diziler var. Mesela La Casa de Papel, Stranger Things, Dark, Sense8 gibi. Bunları listeme eklemedim çünkü bunları zaten birçoğunuz izlemiştir. Eğer izlemediyseniz bunlara ilk başta bakabilirsiniz. Bayağı güzel diziler. Yalnız Sense8 sevdiğimiz bir karakteri değiştirmişlerdi. Bayağı oyuncuyu değiştirmişler. Ben diziyi izlerken karakterle bir bağ oluşturduğum için karakterin tamamen değişmesi beni bayağı bir etkilemişti. Üzülmüştüm açıkçası. Sonrasında da yani biraz keyfim kaçtı izlerken ama çok güzel bir dizi aslında, yani konusu falan çok orijinal. Muhtemelen de dizide biraz fazla cinsellik var diye oyuncu Capeus isimli karakter istemedi o dizide oynamayı. Bu arada listedeki dizilerin hepsini ben çok severek izlemiştim. O yüzden de birden ona kadar bir sıra yapmadım. Bire neden onu koydun, ikiye neden onu koydun demeyin çünkü karışık gidiyor. O zaman başlayalım. Birinci dizimiz Gotham. Gotham'ın türü aksiyon. Biliyorsunuz Gotham aslında DC Comics'in yaratmış olduğu şehrin ismi. Bu dizide özellikle Batman karakterinin gelişimini görüyoruz. Bruce Wayne'in nasıl Batman olduğunu, hangi olaylar sonucunda Batman olmaya karar verdiğini görüyoruz. Sadece Bruce Wayne de değil, diğer karakterleri de görüyoruz. Mesela Penguin, nasıl Penguin oldu? Kedi kız, zehirli sarmaşık, bulmaca, buz adam, hepsi, bütün karakterler var dizinin içerisinde. Bu arada zaten James Gordon dedektif. O da Bruce Wayne'e yardım eden insanlardan bir tanesi. Aynı zamanda biliyorsunuz Bruce Wayne'in kahyası Alfred de Bruce'un koruyucularından bir tanesi. James Gordon'un da yine gelişimini görüyoruz. Acemi bir dedektifken nasıl çok iyi bir dedektife dönüşüyor. Bu dönüşümü görüyoruz dizide. Yani aslında sadece bir karakter değil, bütün karakterlerin o karakter olma aşamalarını görüyoruz. Çok yeni bir dizi değil aslında. Ama ben çok severek izlediğim için bunu listeye yine ekledim. Eğer DC Comics karakterlerini seviyorsanız bu diziyi kesinlikle izlemelisiniz. Hatta izledikten sonra yorumlarınızı da paylaşın benimle. İkinci dizimiz Lock and Key. Bu dizide doğaüstü korku türünde bir dizi. Bu dizinin konusu da babalarını gizemli bir şekilde kaybeden ailenin başka bir şehre taşındıktan sonra yeni evde yaşadıkları olayları anlatıyor. Evde her odada gizlenmiş anahtarlar var ve bu anahtarların sihirli güçleri var. Bu anahtarları her bulan o güce sahip oluyor. Tabii her zaman olduğu gibi bir takım insanlar bu anahtarları ele geçirmek istiyorlar ve onlara karşı aile birlik olup bir şekilde bir yöntem, bir yol bulmalı. Dizinin konusu çok enteresandı. Ben yine çok güzel buldum. Üçüncü dizimiz The OA. Bu dizinin türü bilim kurgu, doğaüstü ve fantastik. Dizinin başrol oyuncusu aynı zamanda bu dizinin yaratıcısı. Bu arada Brad Pitt de bu dizinin yönetici yapımcılarından bir tanesi. Dizinin konusu 7 yıldır kayıp olan bir kadın bir anda ortaya çıkar. Kaybolmadan önce gözleri görmemektedir. Fakat geri geldiğinde hem gözleri görüyordur hem de vücudunun belirli yerlerinde garip yaralar vardır. Ve kimseye de nedenini anlatamaz çünkü ona inanmayacaklarını düşünür. Daha sonra bir FBI ajanı bu olaya atanır ve FBI ajanı ailesiyle beraber bu olayı çözmeye çalışır. Bu yaralar nasıl oldu? Bu kadının o süre zarfı içerisinde başına gelenleri görüyoruz aslında. Ne oldu, neden anlatamıyor, neden kimsenin kendisine inanacağını düşünmüyor. Çok farklı bir dizi. Ben aslında 3. sezonunu da dört gözle bekliyordum. Çünkü çok güzel bir dizi bence ama maalesef 3. sezonu olmayacakmış. Ama umarım değiştirirler bu fikri çünkü çok güzel bir dizi. Dördüncü dizimiz Russian Doll. Tarzı komedi, drama. Bu da böyle benim rastgele açtığım dizilerden bir tanesiydi. Ya işte bugün ne yapayım? Hadi yeni bir diziye başlayayım. Netflix'e kenarda çıkıyor %94 size uygun falan diye. Öyle başlamıştım buna. Aşırı sevmiştim yani bu diziyi. Böyle zaten bu çok kısa süren bir dizi. Bir sezon sanırım ve çok hızlı bir şekilde aynı gün bitirmiştim ben. Bir günde oturup böyle sabahtan akşama kadar. Bu arada yine başrol oyuncusu dizinin yaratıcısı.
Natasha Lyonne, yanlış telaffuz ediyor olabilirim. Bu dizinin konusu, Nadia isimli bir kadın kendi doğum günü partisinde bir şekilde ölür ve partinin olduğu mekanın tuvaletinden tekrar hayata geri döner. Ve bu bir şekilde tekrar olmaya başlar. Yani sürekli ölür ve yine oradan hayata geri döner. İlk başta anlamaz ne olduğunu, aynı şeyler olmaya başlayınca anlamaya başlar. Bu durumdan kurtulmaya çalışır bir şekilde. Bir yol bulmak zorundadır. Bu diziyi eleştirmenler Groundhog Day filmine benzetmişler. Ama zaten bunun gibi birçok film var. Mesela Happy Death Day. Ama yine de bence eğlenceli bir dizi. Hani oturup böyle işte bir günde bitirebileceğiniz bir dizi. Beşinci dizimiz Umbrella Academy. Bu da aslında The Umbrella Academy çizgi romanından uyarlama bir dizi. Dark Horse Comics tarafından yayınlanmış. Bu dizinin türü bilim kurgu. Konusu da 1 Ekim 1989 yılında 43 tane kadın hiçbir hamilelik belirtisi göstermeden bir anda doğurmaya başlar. Bu doğan çocukların birçoğu terk edilir, birçoğu ölür. Zengin bir adam da bu olayı takip eder ve kurtarabildiği çocuklara evlatlık edinir. Çünkü onların her birinin bir doğaüstü gücü olduğunu düşünür. Bu 7 tane çocuğu alır ve eğitmeye başlar. Dünyanın kaderinin bu çocuklara bağlı olduğunu düşünür. Bu dizi de Marvel'le biraz kıyaslanıyor. Farklı bir dizi. Bunu da tavsiye ediyorum. 6. dizimiz End of the Fucking World. Ya bu dizi macera ve komedi tadında bir dizi. Ama eğer beni kan tutuyor falan diyorsanız sakın izlemeyin. Biraz fazla kan var bu dizide. 17 yaşlarındaki James ve Eliza aynı okula gidiyor. Orada bir şekilde tanışıyorlar. Eliza'nın ailesiyle sorunları var ve gerçek babasını bulmak için bir yolculuğa çıkmak istiyor. James'i de bir şekilde ikna ediyor. Ve ondan sonra olaylar başlıyor. James bayağı bir psikopat bir çocuk, sorunlu bir tip. Böyle sürekli Eliza'yı öldürme planları falan yapıyor. O yüzden sürekli böyle bir düşünce çemberi içerisinde her yerde kanlar var. Bu tarzda dizileri seviyorsanız kesinlikle izlemelisiniz. Bu dizi de böyle çok hızlı bir şekilde bitirebileceğiniz bir dizi zaten. 7. dizimiz The Witcher. Bu aslında Andrei Sapkowski'nin kitabından uyarlanmış bir dizi. Andrei Sapkowski'nin 8 tane kitabı var The Witcher serisinden. Bu arada The Witcher'ın video oyun versiyonu da var. Dizinin başrolünde Henry Cavill oynuyor. Superman'den biliyoruz onu da. Kendisi özellikle bu dizide oynamak istemiş çünkü The Witcher'ın video oyununu oynamış. Çok beğenerek oynamış hem de. Kitaplarını da bazılarını okumuş. O yüzden özellikle ben bu dizide oynamak istiyorum demiş. Karakteri zaten kitaplardan ve oyundan bildiği için güzel aktarmış. Dizinin konusu Rivialı Geralt bir canavar avcısı. Ve Rivialı Geralt ile bir prensesin kaderi birbirlerine bağlı. Bunlar bir şekilde birleşmeye çalışıyorlar. Rivialı Geralt bu prensesle buluşmaya çabalarken güçlü bir büyücüyle yolları kesişiyor. Bu arada 2021 yılında bu dizinin 2. sezonu geliyor. Onu da dört gözle bekliyorum. 8. dizimiz Brooklyn Nine-Nine. Aksiyon komedi tadında bir dizi Brooklyn Nine-Nine. Dizi aslında Jack Peralta karakterinin etrafında dönüyor. Jack Peralta New York Polis Departmanı'nın 99. Bölge Karakolu'nun en iyi dedektiflerinden bir tanesi. Karakolun başına yeni bir amir geliyor. Bu amirle tatlı ama komik bir çekişme başlıyor. Sadece Jack Peralta değil, oradaki bütün karakterler bence bir başyapıt. Çok komik gerçekten dizi. Friends'ten sonra benim en çok eğlendiğim dizilerden bir tanesi oldu bu. Netflix'te 5. sezona kadar var. Yalnız şu an 7. sezon bile yayınlanmış durumda. O yüzden başka platformlardan da takip edebilirsiniz. 9. dizimiz The Stranger. Bu dizi de yine The Stranger isimli kitaptan uyarlama bir dizi. Dizinin türü gerilim. Konusu gizemli bir kadın bazı insanlara gidip hiç bilmedikleri fakat hayatlarını tamamen değiştirecek bir olayı kanıtlarıyla beraber sunuyor. Ve bu olay o kişinin ve çevresindekilerin hayatlarını gerçekten etkiliyor. Söylediği sırlardan bir tanesi de bir adamın eşinin kaybolmasına sebep oluyor. Ve bu adam eşini bulmaya çalışıyor. Ve bu kadını bulmaya çalışıyor. Güzel bir dizi. Beğenirsiniz diye düşünüyorum. 10. dizimiz ve son dizimiz Freud. Sigmund Freud'un gençlik dönemini anlatıyor. Acemilik dönemi aslında. Dizi gerçek olaylara da dayanmakta ama hayal ürünü olaylar da var. Freud bazı gizemli olayları kendi yeteneğini de kullanarak çözmeye çalışıyor. Fakat bunu yaparken bir büyücü ve bir polisten de yardım oluyor. Bu dizide yine biraz fazla kanlı olmuş bence ama güzel bir dizi. İzleyenler genelde beğeniyorlar. Listenin sonunda Freud vardı. Bugünlük benden bu kadar.
Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. O zaman bir sonraki videomda görüşmek üzere.